Merhaba yengeç burçları ve yükselen yengeçler. Şubat 2026 tarot okumasına hoş geldiniz. Bu açılım yengeç burçlarının hayrına en net mesajları göstermesi niyetiyle açılacak. Bakalım Şubat 2026 sana neler getirecek sevgili yengeç. Hemen şöyle kartlarını karıştırdım ve niyetine bakalım hangi kartla başlıyoruz. Ay kartı geliyor sevgili yengeç. Evet, burada sezgilerinin uyanışa geçtiği bir aya giriş yapıyorsun diyebilirim. Hemen şöyle 3 kartla başlayalım. Çok güzel kartlar geliyor. Burada kartlarınızın evet yavaş yavaş hemen böyle açılır açılmaz aya böyle bir uyanışla giriş yapabileceğini söyleyebilirim. Ay kartı, asa yedilisi, kılıç ası bunlar çok güçlü kartlar aslında sevgili yengeç. Yavaş yavaş böyle kalpten kalbe söylemem gerekirse beni can kulağıyla dinle. Çünkü ay kartı geldiği zaman senin için zaman durur. Bu kart senin bilinçaltının geceleri kimse yokken içinden geçenlerin sesidir aslında. Evet, bu ay biraz kafan karışık olabilir. Kalbin bir şey hisseder ama adını koyamaz. Belki şu anda tam da bu zaman diliminde bunu yaşıyorsun. Sezgilerinin artacağı bir ayın içerisindesin ama sezgilerin arttıkça da korkunun da buna eşlik ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki bu korku senin kendi içinde hissettiğin korku. Çünkü bazen sezgiler ya da gerçekleri bilmek bazen evet bizi korkutabilir. Belki bu noktada sen de tam burada bundan korkuyor olabilirsin. Bu ay her gördüğünün gerçek olmadığı ama hissettiğinin gerçek olacağı bir ay olabilir senin için. Ve bu kartın üstünde 18 rakamı var. Evet, 18 bu ay senin için çok önemli bir rakam olacak. Ayın 1'i, 8'i, 18'i gibi tarihlere çok dikkat etmen gerekiyor. Belki de ayın 1'inde, 8'inde ya da 18'inde tabii ki bir yüzleşme yaşayabilirsin. Hissettiğin bir şeyin gerçekleşme olasılığı olabilir. Aynı zamanda e, şunu da tabii ki sana söyleyebilirim. Karanlık geçicidir ama yüzleşmeden de asla aydınlık gelmez. Bu ay gizli kalan bir duygu, konuşulmayan bir gerçek ya da içime sinmiyor ama nedenini bilmiyorum dediğim bir durum. Bu ay kartı özellikle sana şunu söylüyor aslında. Kendi korkularınla yüzleşmezsen başkalarının gölgesinde kaybolursun. O yüzden ayın 18'inde özellikle e, bu ay için bir yüzleşme yaşayabilirsin. 18'ine dikkat etmen gerekiyor. Ya da seni yüzleşmeye götürecek bir haber gelebilir sevgili yengeç. Bir diğer kartın asa yedilisiyle açılmıştı. Burada aslında bu kartın gelmesi kesinlikle tesadüf değil. Kendini savunman gereken bir yerde olduğundan sana bahsediyor. Şubat 2026'da biri ya da bir durum seni köşeye sıkıştırmış gibi hissettirmiş olabilir. Haksızlık, üstüne gelinmesi. Bunları özellikle ayın 18'i için söylüyorum. Tabii ki böyle bir durum yaşarsan mutlaka yorumlarda buluşalım sevgili yengeç. Hatta e, o günün sorunu ya da problemi niyetine ayın 18'inde yorumlara olayın gidişatını yazarsan sana mutlaka kartlarımla cevap vereceğim. Evet, ayın 18'i gibi tarihlerde 8-18 bu ara çok önemli. Ayın 18'i ve 8'i senin için çok önemli. Üstüne birileri gelebilir, haksızlığa maruz kalabilirsin ya da hep ben mi alttan alacağım dediğin bir noktaya gelebilirsin. Bu kart sana der ki böyle bir durumda asla geri çekilme. Bu kez susarsan içindeki ay daha da karanlık olur. Atalar ne demiş? Haklıyken susan, haksızlık edenin yanında olur. O yüzden sevgili yengeç, bu ay sınır çizeceğin ve buraya kadar diyeceğin bir ay olacak. Bu ay daha çok kendini savunacağın, aslında savunmayı öğreneceğin de bir ay olacak diyebilirim. Kılıçası yine burada sana bir gerçeğin ortaya çıkacağını, bir konuşma yapılacağını ya da senin
nihayet kendi içindeki sis perdesini yırtacağını burada bizlere gösteriyor. Ay bulanıklığı, asa yedilisi mücadeleni, kılıç ası sana hakikati gösterecek bu ay. Bu aslında çok güzel bir sıralama. Evet, korktun, dayandın ve gerçeği söyledin. Ve işte o an, yani Şubat 2026'da, özellikle ayın 18'inde yüklerin hafifleyecek, kalbin rahatlayacak sevgili Yengeç burcu. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım hangi kartlar geliyor. Asa dörtlüsü, asa ikilisi ve para üçlüsüyle devam ediyoruz. Evet, ilk kartın sana bu ay aslında evet güzel bir kutlamanın habercisidir. Aynı zamanda evin içi toparlanıyor mesajını da getirebilir. Yani ilk burada hissetmen gereken, hane içi toparlanıyor, bir kutlama geliyor. Evet, bir rahatlamanın habercisi ya da evet bu ay oh be dediğin bir eşya geleceğinden bahsediyor. Evle ilgili bir düzenleme olabilir. Aile içinde tatlı bir buluşma olabilir. Ya da uzun süredir beklenen o huzur anı vardır ya. Evet, bu ay onu yaşayacağından bahsediyor sana bu kart. Ayın karanlığından sonra gelen aslında ilk güneş ışığı da diyebilirim bu kart için. Fırtınadan sonra kapı eşiği silinir. Artık ayağını bastığın yerin sallanmayacağının da habercisi aynı zamanda. Bir diğer kartımız artık hayatta kalmanın değil de sadece hayatta kalma mücadelesinin değil de hangi yönü seçeceğinin de habercisidir. Şubat sonu, Mart başı gibi yeni bir plan, uzak bir hedef. Bunu gerçekten yapabilirim hissi doğacak. Bu bir iş, tanışma, bir proje ya da içsel bir karar olabilir. Burada geçmişe dönüp bakmayacağını, daha çok ufağa bakacağını sana söyleyebilirim. Bir diğer kartın ise yalnız başına yürümemen gereken bir yoldan bahsediyor aslında. Evet, Şubat 2026'da çok güzel işbirliklerin olabilir. Destek alacağın kişiler ortaya çıkabilir. Ya da birlikte üretilecek bir şey. Bu kart özellikle para, emek, düzen kurma konularında çok hayırlıdır sevgili Yengeç. Senin için çabalıyorsun ve Şubat 2026'da karşılığı geliyor mesajını getiriyor. Ve bu kartlar aslında sana önce zeminin sağlamlaşacağını, sonra yönün belirleneceğini, sonra verdiğin emeklerin teker teker berekete dönüşeceğini söylüyor. Hayat yeniden kuruluyor, hem de daha sağlam sevgili Yengeç. Evet, bu ayın başlarında bir takım korkular ortaya çıkabilir. Ama içindeki o umut, o hissettiklerin bence seni bu ay en doğru yöne götürecek. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Bakalım Şubat 2026 bize neler gösteriyor. Bu kartın gelmek istediğini hissettim. Hadi bir kart daha seçelim. Balık ve şifacı kartı geliyor. Sevgili yengeçler, balık kartı burada derin hissetmek ama yüzeye çıkamamak mesajını getiriyor. Bastırılmış duygular, söylenmemiş sözler, kimseyi üzmeyeyim diye içine attıklarını gösteriyor. Evet, çok şey hissetmişsin ama çoğunu sessizce hissetmişsin. Balık sana sen duygularını anlatmadıkça onlar seni içten içe yorar mesajını getiriyor. Bu açılımda balık kartı Şubat 2026'da senin geçmişte taşıdığın bir duyguyu hala kalbinde yüzen ya da dönüp dolaşan bir hatırayı, tam kapanmamış yarayı da gösteriyor aynı zamanda. Bir diğer kartımız şifacı ile gelmişti. Evet, bu daha çok merhem olan bir kart aslında burada. O yüzden bu hissettiğin ya da bu yara senin suçun değildi ama iyileştirmekse senin sorumluluğundu. Bu kartın sana
Artık kendini kurtarma zamanının geldiğini söyleyebilirim. Bir fark ediş, bir kabulleniş, ben bunu hak etmedim ama taşıyorum dediğim bir gerçek. Şifacı senin başkalarını iyileştirmeye çalışırken kendini unuttuğunu söyler. Atalar ne der? Yarayı saklamak iyileştirmez. O yüzden kendi yaramıza önce merhem olacağız. Biz iyi olacağız ki çevremize de faydamız olabilsin. Ve burada duygunun şifa isteyeceğini, şifanın da dürüstlük isteyeceğini asla unutmaman gerekiyor. Bu ay ağlaman gerekiyorsa ağla. Kırıldıysan inkar etme. Yorulduysan lütfen güçlü durmaya çalışma. Burada aslında bütün açılımın üstüne mühür gibi düşen iki kartın enerjisi diyebilirim bu kartlar için. Sen iyileştikçe hayat da sana yumuşayacak sevgili yengeç. Hadi bakalım kapanış için de hemen şöyle meleklerin mesajını sizlere verelim. Bakalım Şubat 2026 niyetiyle melekler size hangi kartı gönderiyor sevgili yengeçler? Çok güzel bir kart. Adeta bütün kartlar bugün birbiriyle konuşuyor. Artık sana veya amacına hizmet etmeyen şeyi bırakmak için baş melek Mikail'le çalış derler. Hemen kartınızı buraya ben de bırakıyorum. Bu kart bir kere sizlere teselli için gelmiyor. Bu kart aslında özgürlük için geliyor sevgili yengeçler. Sizlere burada artık yükünü taşımak zorunda olmadığınızdan bahsediyor melekler. Bu bırak kartı vazgeçmek değil, yenilenmek değil, unutmak hiç değil sevgili yengeçler. Bu aslında emaneti geri vermek. Şubat 2026'da kendine ait olmayan suçlulukları, ben yapmasaydım diye başlayan cümleleri, başkalarının sorumluluğunu yavaş yavaş kalbinden indirmen gerektiğini ve indireceğini söyler bu kart sana. Evet, ay kartıyla başladık. Korkular, belirsizlikler ve gecenin sesi. Sonra kendini savunmayı öğrendin, gerçeği söyledin, hayatını yeniden kurmaya başladın. Duygularını tanıdın, yaranın adını koydun ve şimdi melekler diyor ki artık tutmana gerek yok. Bu açılım senin için tek bir cümlede özetlemek gerekirse bıraktığın şeyler kadar hafifleyeceğin bir ay olacak Şubat 2026 için. Sevgili yengeç, sen elini açtığında melekler sana diyor ki biz onu dolduruyoruz. Kalbini boşalttığında o kalbe huzur gönderiyoruz. Bu açılım Şubat 2026'yı anlatmadı sadece. Bir içsel eşik gösterdi aslında. O yüzden bıraktığın her yükle kalbin hafifliyor, yolun aydınlanıyor. Şubat 2026 sana şunu hatırlatıyor. Vazgeçtiklerin değil, tuttuğun acılar yormuştu yengeç. Bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.